Bir düşünün. Tribündesiniz. Geridesiniz. Gole ihtiyacınız var ama takım kötü. Oyun kötü. Her şey kötü gidiyor. Bir şeye ihtiyacınız var. Bir oyuncuya ya da takımı ileriye atacak, ateşleyecek bir şeye. Her şey yolunda değil. Sanki bir şey olacak ama hiçbir şey olmuyor gibi. Anladınız siz nasıl bir andan bahsettiğimizi? İşte bu anların adamının hikayesi sizlerle. 16 Ocak 1982 Sakarya'da doğdu Tuncay Şanlı. Sakarya Tekspor'da başladı futbola. 1999'da 17 yaşındayken profesyonel olarak imzasını attı. Sakaryaspor'da başladı profesyonel kariyerine. Bir sene içinde Sakarya A takımda oynamaya başladı. Tarifsiz enerjisi ve hırsı vardı. Bu enerjisi adından söz ettirmeye başladı kısa zamanda. Sakaryaspor taraftarı onu çok seviyordu. 2001-2002 sezonunda çıktığı 35 maçta 16 gol attı. 17 ve 20 yaş altı milli takımlarda da forma giymeye başlamıştı. Sakarya'yı Tuncay da çok seviyordu ama ne kadar çok sevse de tüm İstanbul takımlarının radarındaydı artık. Tuncay hırsı, enerjisi ve oyunuyla artık kabına sığmıyordu. Tuncay'ın gönlünde ise çocukluğundan beri oynamak istediği sarı lacivertli kulüp Fenerbahçe vardı. 2002-2003 senesinde Tuncay'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe oldu. Tuncay 20 yaşındaydı ve çubuklu formayı sırtına geçirmişti. Hayali gerçekti artık. Tuncay ise gelir gelmez durmak bilmez enerjisi ve hırsı ile ilk 11'in değişmeyen isimlerinden olmayı başarmıştı. Zaten Tuncay gibi bir oyuncuya sahipseniz onu oynatmamak için delirmiş olmanız lazım. Ciğersiz ve çok yürekli oyuncuydu Tuncay. Maç bittikten sonra bile 90 dakika daha oynayabilecek bir enerjisi vardı. İnanılmaz bir adam. Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçlarından birinde attığı golden sonra Tuncay'ı desteklemeye gelen Sakaryasporlu taraftarların olduğu bölgeye koşup Sakaryaspor atkısını öperek karakterini ortaya koyan bir oyuncuydu o. Genç olmasına rağmen kendine ev tutmadı ve o zamanlar uzun süre Fenerbahçe tesislerinde kaldı. Bu da futbola olan tutkusunu açıkça gösteriyordu. Tuncay milli takım formasını da kısa süre içerisinde giydi. 2003'te İtalya ile oynanan özel maçta son dakikada oyuna girdi ve bu formayı giymenin gururunu yaşadı. Sezon boyunca Fenerbahçe'de 34 maça çıkıp 10 gollük bir performans gösteren Tuncay, bir sonraki basamağı da 2003'te Fransa'da düzenlenen FIFA Konfederasyon Kupası'ydı. Turnuva boyunca oynadığı 5 maçta attığı 3 gol ve gösterdiği harika performans ile herkesi büyülemişti Tuncay. İleride aynı takımda oynayacağı efsane Alex ile de burada tanışmıştı. Güzel yıllardı o zamanlar. Milli takımımızla renklerimizin gösterildiği ve sergilendiği güzel yıllar. Yeni sezonda çok iddialı başlamıştı Fenerbahçe. Güzel transferler ile iddialı başladığı ligde o yıl içeride dışarıda 3 büyüklere bir kez bile kaybetmeden ligi domine etmişti deyim yerindeyse. 2003-2004 sezonunda 2 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu. Tuncay Şanlı ise attığı 19 gol ile takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu olmuş ve kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. 2004-2005 sezonu Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi demekti. Aziz Yıldırım gerekli hamleyi yaptı ve Alex de Souza gibi bir oyuncuyu renklerine bağladı. Takımı seviye atlattı. Alex'in gelişiyle Fenerbahçe rakipleri için adeta bir kabusa dönüşmüştü. Alex'in sihirbazlığı, Tuncay'ın hırsı ve enerjisi, Nobre'nin golcülüğüyle birleştiğinde Fenerbahçe 80 puan ile deyim yerindeyse şampiyonluğu söke söke aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon, Sparta Prag ve Manchester United gibi takımların arasında D grubunda oynayıp 9 puan toplayan Fenerbahçe grubu 3. sırada tamamlamıştı. Tuncay oynadığı 6 maçta 5 golle yıldızlaşmıştı. Kadıköy'de oynanan Manchester United maçında yaptığı hat-trick ile özellikle belki de o zamanlar İngiltere'nin dikkatini bu hat-trick ile çekmişti. Fenerbahçe taraftarı sahada her şeyini ortaya koyan, koşan, çabalayan, formanın hakkını veren bu adama hayrandı adeta. Fenerbahçe'ye gelen herkesten aynı Tuncay gibi oynamalarını istiyorlardı. Bir isim bulmuşlardı buna. Tuncay gibi oynamak. 2005-2006 sezonunda Apyah
Anelka gibi transferlerle Fenerbahçe'nin hayatında yaşayamadığı 3 sezon şampiyonluk hedefi uzak değildi. O sezon yine hiçbir derbi galibiyeti yaşayamayan şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de 1-0 ve Kadıköy'de 4-0'lık skorla yerle bir eden Fenerbahçe, ligin son haftasına girerken Galatasaray ile eşit puanda fakat averaj olarak üstündü. Son hafta Denizli'de sahaya atılan konfetiler sebebiyle 16 dakika uzayan maçta eski bir dost Yusuf Şimşek'in pasında Mustafa Keçeli attığı golle Denizli 1-0 öne geçti. Tuncay Şanlı durumu eşitlese de ahlar içinde şampiyonluk elden gitti. Bu belki de Tuncay'ın Fenerbahçe'deki en kötü günüydü. 2006'da Dünya Kupası elemelerinde grupta Ukrayna'dan sonra ikinci sırada olan milli takımımız İsviçre ile playoff oynamaya hak kazanmıştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta milli marşımız ıslıklanmıştı ve savunmada yaptığımız hatalar ile 2-0 kaybetmiştik. Milli takım Kadıköy'de rövanş maçına çıktı. Milli marşımız ıslıklandığı için çok kızgındık. Bu bir maçtan çok savaş gibiydi ve tabii ki Tuncay'sız bir savaş olmazdı. Tuncay adeta tribündeki seyircilerin yansıması gibiydi. Hareketleri ve hırsıyla bunu gösteriyordu. Maç sonunda deplasman golü kuralı ile turnuvaya veda ettik maalesef. Ve büyük olaylar çıkmıştı. Şunu bize hatırlattı. Ne zaman böyle hırslansak olan hep bize oluyordu. Tuncay'ın gözü daha yukarılardaydı artık. Premier Ligi gözüne kestirmişti. Fenerbahçe ne kadar sözleşme uzatmayı teklif etse de Tuncay 2006-2007 sezonunda çubuklu formayı son kez giydi. Kendine yakışır şekilde son kez bu takımda şampiyon olarak veda etti. 2007-2008 sezonunda hayali olan Premier Lig'teydi. Tuncay'ın hayali aslında burada kendini gösterip daha ileriye gitmekti. Middlesbrough formasıyla 67 maça çıkıp 15 gol attı. Taraftar ona Tuni lakabını takmıştı. Gittiği her yerde yüreğini ortaya koyarak kendini sevdirmeyi başarıyordu Tuncay. Middlesbrough formasıyla oynadığı 2 sezon sonunda takımı küme düşmüştü. Ondan sonraki durağı ise Stoke City oldu. Burada istediği kadar forma şansı bulamadı ve Alman ekibi Wolfsburg'a transfer oldu. Fakat ancak 5 maç süre alabildi. Performansı azalıyordu. Artık eskisi gibi sahada inatçı ruhu, hırsı yok gibiydi. Belki de bu hırsını ve tutkusunu sadece Fenerbahçe'de ve milli takımda gösteriyordu. Kim bilebilir. 2016'da Türkiye'ye, Bursaspor'a dönüş yaptı. Fakat burada da iyi bir performans sergileyemedi. 2 sezon boyunca 39 maçta forma giyip sadece 1 gol atarak milli formaya ve Türk futboluna veda etti. Milli formayla 22 gol atan Tuncay Şanlı halen milli takımın en skorer 3. oyuncusu konumunda. 2017 yılında da aktif futbol hayatını sonlandırdı. Kalplere girmek için Tuncay gibi oynamak lazım. Kalbini ortaya koymak lazım. Belki de bu yüzden gittiği her takımda sevilmiş ve taraftarın gözbebeği olmuştu. Tuncay son yıllarında çok iyi performans gösteremedi. Kim bilir belki de hırsını ortaya koyacak takımı bulamadı. Belki de en başta tutkusu olduğu takımı, sarı lacivertli formayı bırakmamalıydı. Şu an ona sorsak ne yapmak isterdin o zamanlar? Kesinlikle Fenerbahçe formasını futbolu bırakana kadar terletmek istediğini duyabiliriz. Ama herkes hayatta seçimler yapar ve bunun bedelini öder. Tuncay da bir seçim yapmıştı. Ayrıldı. Bildiği yoldan gitti. Belki de Fenerbahçe'de kalsa daha uzun yıllar onun ismini duyabilirdik. Belki de böyle düşünmemek lazım. Her ne olursa olsun Tuncay gibi oynamak deyimini Fenerbahçe'ye getiren oyuncu o bir kültürün temsilcisi. Formayı sırılsıklam olana kadar, kanının son damlasına kadar oynayan, al yanakları ile hafızalar kazanan oyuncu, bize kattıklarından dolayı sana minnettarız. Bugün de hırsıyla hafızalara kazanan Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı'nın hikayesini dinlediniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.